Bu hikaye nereden başlasam bilemedim. Bir aldatılma hikayesi, yanılgılarla ve yanlış varsayımlarla dolu. Hem gereğinden uzun hem de hak ettiğimden kısa sürede kader ve şans anlayışımı yeniden düşündüren özel bir soruşturma meselesi. Tabii ki haddinden fazla abartılarak anlatılacak. Şov dünyası böyle elden ne gelir. Ama belgeseldeki olguların hepsi kanıtlı ve doğru. Öykünün sonu benimle bitse de başına etkim sadece dolaylı. O yüzden belki de her şeyin başlangıcını başka bir kaynaktan dinlemek daha iyi olur. Ben Şevval. Şevval Ak. Robert Kolej'de 12. sınıf öğrencisiyim. Ve internet bağımlısıyım. Kronik internet kullanıcısıyım. Bir günümün çeyreği internete geçiyor desem inanılmaz herhalde. Ortalama günlerde yarısı, kötü günlerde tamamı. Evet. Bugün niye burada olduğunu biliyor musun? İnanılmaz bir keşif yaptım. Bu yüzden. Şevval bunu derken haksız gibi. Keşfi gerçekten inanılmaz. Ama inanması güç olan şey vardı sonuçlar mı? Yoksa en başında bu yolculuğa çıkmış olması mı? Onu bu noktada pek bilemiyorum açıkçası. Instagram kullanıcısı. İlk adıyla Mert B.i.gi. Bir Robert'li. Bütün Robert camiasına Mayıs ayında istek atıyor. IC21 mezuniyet postunun altına. Bugünler bize nasip olacak mı ya? falan yazmıştı. Sonra bu Twitter'da konuşuldu. Bu mal ne diyor? Herkes diyor ki bu prep ne cüretle benim fotoğrafıma yorum atar, bu kim? Bu arkadaş benim dikkatimi çekti çünkü fotoğrafçılık içeriği paylaşıyor. Yani siz ayıp kendisini gömmüş gibi olmasın ama yani normal başlangıç fotoğrafçılık şeyleri paylaşıyor. Laptopunun fotoğrafını atıyor, köpeğinin fotoğrafını atıyor falan, hani böyle klasik ilk kamerayı aldığında ay şunu da burada bir deneyeyim falan deyip çekeceğin şeyler. Buradan sonra olay ilginçleşiyor çünkü ben kendisine fotoğraf paylaşıyor falan diye hangi kamerayı kullanıyorsun diye sordum. Dedi ki bana bilmiyorum. Ben dedim ki nasıl bilmiyorsun? O dedi ki onu annem bilir, ben bilmem falan. Hani bu gerçekten başlangıç fotoğrafçısı demek yani. Demek ki ailesinin ilgisi var fotoğrafçılığa. Bu da hani arada bir alıyor annesinin kamerasını, iki bir şey çekiyor falan, sonra paylaşıyor falan. Hani bu seviyede zannediyorum kendisini. Eylül başı. Bu Eylül'ün başı. Bu Eylül'ün başında soruyorum reise. Diyorum ki kameran mesela istiyor ki bilmiyorum falan. Bir ay sonra falan yaklaşık yani uzun bir zaman sonra ama bana diyor ki kamera şuymuş, öğrendim diyor. Şimdi şöyle bir olay var. Ben çok sorgulamadım o dönem. Ama bir insan kullandığı evindeyse kamera mesela nasıl gidip 2 saniye modele bakmaz? Hani bu ne abi, adına bakayım. Bu hesap ama birkaç farklı evreden geçti. Bu çok ilginç. Önce işte bu beginner style fotoğrafçılık var. Sonra o postların hepsi gitti bir anda falan bir ara. Fotoğraf bloğuna dönüştü. Başka fotoğrafçıların işlerini paylaşıyor. Altına böyle tatlı yazılar yazıyor. Onları etiketliyor. Bu süre boyunca anladığım kadarıyla hesaptaki takipçi sayısını bayağı arttırdı. For follow falan yaparak. Tabii ben niye bu kadar ilgiliyim bu hesaba hiç kimse bilmiyor. Yani sürekli önüme çıkıyor. Hani garip herif falan. Bloğa döndüğü dönem içerisinde falan kullanıcı adını değiştiriyor. All We Have Is Now yapıyor. All We Have Is Now yapıyor. Şöyle bir absürtlük de var. Bilfen College yazıyor. Hemen ardından Robert Collage yazıyor. Reis her şeyi arşivliyor. Bu işte başka fotoğrafçıları etiketlediği her şeyi arşivliyor. Tekrar hesabı sıfırlıyor. Hesabın 3 evresi var yani. Bir bebek Robert evresi var. O falan filan. Bir fotoblogger evresi var. Bir de şimdi geliyoruz. All We Have Is Now Robert College 25 efsane fotoğrafçı evresi. Başlıyor böyle inanılmaz iyi çekilmiş ve çoğu yurt dışında çekilmiş, uluslararası, hani böyle kendisinin yaptığı gezilerden olduğunu söylüyor. Fotoğraflar. Eski birkaç o başlangıç fotoğrafları duruyor bu arada. Ve hani onların arasındaki tarih farkı da 1 ay falan. Sibirya'dan birkaç fotoğraf attı. Yani Sibirya yazmış. Caption'a tarihte atmış yanına. Hani çok üşüdük bir şeyler falan yazmış. Tam hatırlamıyorum. Onu koyarız buraya. Screenshot'u var çünkü. Bundan öncesine kadar da böyle bir sürü profesyonel fotoğraf paylaşıyordu ama ben hala başkalarınınkini atıyor ve hani insanların da öyle varsaydığını düşünüyor zannediyordum. Şeyi hatırlıyorum mesela. O seyahat gönderilerinden bir tanesinin altında 2018 yazıyor. Ve aşırı profesyonel çekilmiş bir fotoğraf. Ama sen 2020'de böyle kıtırık çekiyorsun. Arada geriledi mi? Ne oldu? Arada unuttum fotoğrafçı falan. Şevval bu arkadaşı bayağı bir gözüne kestirmiş olsa gerek. Bir fotoğraf paylaşıyor arkadaş. Bir yerde çekilmiş. Arkada şehir manzarası, model, mankenle çekim yapılmış. Böyle 5-6 fotoğraf ard arda atılmış. Manken çekimi yaptık. Umarım beğenirsiniz yazılmış. Benim canım arkadaşım İdil Çemberci de altına yorum atmış. Çok güzel falan. İşte kalp bir şey beğendiğini belirten. Beğendim.
Güzel. Evet, güzel fotoğraf. All we is now da çok teşekkürler yazdım. Dedim bir, nasıl yani? Zort. 2, İdil bu çocuğu tanıyor mu da yorum attı anlamadım çünkü hani okul başkanı herkes tanıyor. Ben alt dönemleri de tanıyor falan diye. İdil Hanım'a yazıyorum. Diyorum ki İdil Hanım siz bu çocuğu tanıyor musunuz? Bu kimdir, nedir, neyin nesidir? Bir de ben Mert B.I.G. olduğunu da unutmuşum eski adını. İlk adını da hatırlamıyorum yani o noktada. Dedim ki tanıyor musun? Hayır dedi. Dedim yorum atmışsın fotoğrafına. Dedi evet çok güzel çünkü falan. Gerçekten bu anı bekliyormuşum. Başladım dedim ki şu gönderi şununla uymuyor. Bu çocuk işte 2 ay içerisinde profesyonel çok iyi çekmeye başlıyor. Olamaz falan diyorum. İdil bana diyor ki hayır lensini değiştirmiştir. Sırf ondandır falan diyor. Aynen reis 3 ay içerisinde landscape fotoğrafı, street fotoğrafı, portrait falan hepsini çözecek. Gece çekim yapmayı öğrenecek falan. Süper. Reis yani 10 parmakta 20 marifet falan. Yani İdil'in her insanda iyi görme yeteneği ve benim her insanda kötüyü görme yeteneğim. Bunu sık yapıyorum evet. İnsanlarda kötüyü görüyorum ama genelde tutuyor. Ve bu durumda da tuttuğu için bunu yapmaya devam edeceğim. Yani şayet Şevval'in şüpheleri olmasaydı şu noktada belgesel yapacak absürtlükte bir olayın farkında olmazdık. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? İdil'e dedim ki, bu çocuk dedim fotoğrafları ne ara çekmiş olabilir? 2 ay içerisindeki fotoğraf içeriğinin değişimini ve kalite değişimini göz ardı edersek bile bu nerede çekilmiş falan dedim. Ve dedim ki ben sana kanıtlayacağım bu çocuğun fotoğraf çaldığını dedim. Ve hesabında bir deep dive'a başladım. Uzun zamandır neden bunu yapmak aklıma gelmedi bilmiyorum ama paylaş fotoğrafları Google Reverse Image Search'e aratma fikri bana takside geldi. Aşırı spesifik ve böyle kesinlikle kendisini çekmediğini bildiğim siyah beyaz fotoğraflar gönderisi vardı. Oradan 3 tane fotoğraf falan screenshot alıyorum. Bir tanesi çıkıyor. Böyle çok absürt bir sitede çıkıyor. Ondan sonra görüyorum ki öyle bir fotoğraf ki bu. Biri lisansını satın almış, kitabının kapağına falan koymuş. Yani o kadar yani bildiğiniz böyle profesyonel fotoğrafçı tarafından çekilmiş bir şey ve kişi, all we use now, nereden bulduysa artık bilmiyorum. Almış bunu kendisi gibi pazarlıyor. Robert'le. 9. sınıf. İdil'e gösteriyorum. İdil diyor ki ha peki tamam falan inanıyor bana. Başlıyoruz bu sefer derinine inmeye işin. Önce şöyle düşünüyorum. Bu arkadaş övgü toplamayı seven bir Robert'li ve hani bunun kolay yolunu bulmuş kendince. Dedik hani tamam 9. sınıf. O yüzden bizi kekleyebileceğini zannediyor falan diye böyle. Ondan sonra ben bu işin köküne direkt olarak inmeye karar veriyorum. Google Image Search'te hani bir ton şey buluyorum. Japonya'dan bir gönderisi var mesela 5 tane falan fotoğraf koymuş. Altına anekdot yazmış geziden. İşte kendimizi Kung Fu Panda'nın tapınağında zannettik. Tarih falan atmış. Aratıyorsun yabancı bir fotoğrafçının çıkıyor. Reis yani Japonya gezisini hayal etmiş. Hani bunu düşünmüş, kafa yormuş buna yani. Uluslararası gezilerini kitap yazar gibi yazıyor yani. Böyle bir şey olamaz. Beni özellikle tetikleyen manken çekimi bu gönderisi. Aratıyorum hiçbir yerde yok tamam mı? Çocuğa yazıyorum. Diyorum ki ay bunlar çok güzel nerede çektin falan. Çekimi de sanki yeni yapmış gibi yazmış ama İstanbul'da olmadı çok belli. Yeni yaptıysa nerede yapmış olabilir hani geotag yok fotoğrafta. Modeli mankeni kimse artık etiketlememiş. Etiketlememiş. Manken Türkiye benzemiyor zaten falan. Bundan sonra sorgulanması gereken tek kişinin bu hesabın sahibi olduğu ile ilgili şüphelerim başladı. Şevval'in bana şüphelerinin doğruluğunu kanıtlamaya çalışmadaki azmini diğer hayati meselelerde pek gözlemleyemiyordum. Yine de babamın bana söylediği bir deyimi aklıma getirdim. Ya meraktan ya... İlk ölümcül hatası. Diyor ki ben bu fotoğrafları bizim ev çatısında çektim. Diyorum ki nerede oturuyorsun? Çok güzel görünüyor. Tiyatro yani. Tarihin en maliyetsiz dış mekanı diyor. Bodrum burası. Şimdi Bodrum'a işin talihine bakın. Bu seneye kadar hiç gitmemiştim. Hayatımda ilk kez bu sene Bodrum'a gidiyorum. Gitmesem belki inanmam ama hani görmedim ya. İddialı da konuşamam bunun hakkında ama gitmişim ya. Avucumun içi gibi bildiğimi iddia edebilirim istediğim kadar. Diyorum ki Bodrum'un neresi? Ben de gideyim. Ve biz İdil'le spekülasyon yapıyoruz. Bu mesaja uzun zaman cevap vermiyor çünkü. Diyoruz ki acaba Bodrum'un neresi diyecek de kendini rezil edecek. Ve diyor ki vallahi merkez oluyor sanırım. Bizim evin çatısı dönüşüyor ki babaannemlerin evinin çatısına. Diyor ki burası babaannemlerin evi o yüzden pek emin değilim nerede olduğunu. Ben diyorum ki burası sizin ev değil miydi ayol? Ama o ayol önemli. Reis mesaja cevap vermiyor. Bu soru hiç yokmuş gibi davranıyor ve ben diyorum ki burası merkeze benzemiyor. Belki başka bir bölgedir emin misin olduğuna? Babaannene sorsana. Merak ettim diyorum. Ve reis dünyanın en normal şeymiş gibi tamam sorayım diyor. Emojiyi de atıyor. Ben de diyorum ki gittiğimde ben de uğrayıp orada fotoğraf çekmek çok isterim falan böyle. İyice tiyatro. Bir de üstüne biraz daha stres materyali ekliyorum. Diyorum ki ben Bodrum merkeze çok sık gidiyorum da o yüzden tanıdık gelmedi.
kararlı bir şekilde bize adres veriyor. Kazman Sokak, Emin Anter Bulvarı'nın karşısı. İdil aratıyor Emin Anter Bulvarı'nı. Tamam diyorum, bu çocuk gerçekten fiyaskocu çıktı yani falan. Birkaç dakika sonra bir mesaj. Aa pardon. Ben bu fotoğrafı soruyorsun sanmıştım. Köpeğinin fotoğrafı. Yani kendi köpeği değil o bu arada. O da başka bir konu ama fotoğrafta kendi köpeği olduğunu iddia ettiği fotoğrafı atıp ben bunu soruyorsun sanmıştım diyor. İnanılmaz bir karakter. Bu şahsın olayları çevirme yeteneğine hayranım. Yalan yok şimdi. Tabii bu arkadaş beni muhteşem muhabbetiyle oyalamaya çalışırken ben laf arası ona soruyorum. Bu arada senin adın ne falan. Okulda görürüz hani bu çocukmuş falan deriz diye. Diyor ki Mert Poyraz. Bir de iddialı bir şekilde diyor ki hangisini kullanacağını da sen seç. Yani bu noktada Mert Poyraz'ın Robert'le olduğundan şüphelenmemiz için çok da bir sebep yok ama içgüdü müdür, inat mıdır? Aratıyorum. Yok. E-posta arayüzünde aratıyorum. Orada da kayıtlı yok. Mert Poyraz nerede? İdil bana diyor ki nasıl yani? Bir soyadını da sorsana bunun diyor. Gidip soruyorum soyadın ne peki falan. Diyor ki Paşaoğlu. Paşa'nın oğlu yani. Hani adı üstünde. İdil diyor ki yalnız diyor Şevval. Şöyle bir sorun var. Böyle biri yok 25 döneminde. Peki diyorum adın niye Robert arayüzünde çıkmıyor o zaman? Mert Poyraz. 3 nokta. Okul mailini soruyorum. Bana diyor ki mail ne abla? Ben öyle bir şey bilmiyorum. Benim burada sinirim bozuluyor. Yani diyorum ki bu çocuk bizimle sadece fotoğraflar üstüne oynamamış. Bütün kimliği üstünden oynamış. Bu çocuk deli olsa gerek falan diyorum. Yani çıldırıyorum. Bir insan nasıl bu kadar bir yalan kimlik geliştirmiş Robert olabilir? Kolaj yani. Robert Kolaj 25'li fotoğraf hırsızı ama Mert Poyraz Paşaoğlu diye biri yok. Robert de değil sadece. Yani dünyada yok. Google'a aratıyorsun hiçbir şey çıkmıyor yani. Hiç. TC database'inde böyle bir insan yok. Doğru şeyler duymayacağınızı bildiğiniz bir sohbeti devam ettirmezsiniz değil mi? Şevval'le ben biz bunun tam tersini yaptık. Mert Poyraz'ın olmayan kimliğini öğrendikten sonra ya daha doğrusu öğrenme sırasında ben hala internette derinliklerde sürünmeye devam ediyorum. Ne belirsiz sitelerde Rusça falan full yazı. Hiçbir şey anlamıyorum. Sadece resimler üzerinden araştırıyorum. Bu model kim? Kafayı bozdum bununla. Neden kafayı bozdum? Çünkü Robert'li değil. Tamam okey. Belki bunun altında bir anlam vardır. Belki ne bileyim Rus falandır. Böyle hani nereli bu çocuk? Bu çocuğun olayı ne? Büyük resme bağlayacağını düşünüyorum ben bu mankenin. Ben gerçekten kendimi çok kaptırdım buna maalesef. Bir tane site var. Abone oluyorsun. Ayda $5. İnternetten konuştuğun kişi falan catfish mi diye işte fotoğrafını koyup check edebiliyorsun. Sana gerçek biri falan söylüyor. Ben önce alıyorum koyuyorum bu kadını mankeni. Hiçbir yerde çıkmıyor falan. $5 da gidiyor. Günümüzün kuruyla şu an dolar kaç? 12 mi? 60 lira falan işte. Ben bunu lanet olası Mert Poyraz'ın fotoğrafını hani muhtemelen sebepsizce çaldığı bir kadını bulmak için yapıyorum. Ondan sonra diyorum ki tamam ben bu kadını bulamadım. Bari bu fotoğraf nerede çekilmiş bulayım. Şevval Mert Poyraz'ı soruyor bu fotoğraf nereden diye. O da diyor ki Innsbruck. Mert Poyraz'ın en büyük falsosu fotoğrafın çekildiğini söylediği yerlerin hepsine benim bir şekilde gitmiş olmam. Şimdi şöyle bir problem var Mert Poyraz'cığım. Ben Innsbruck'a gittim. Bizzat bulundum. Bunu kendisine de söylüyorum. Zaten bir panik oluyor galiba arkadaş falan. Kendisi böyle yine bir nebze popüler ama çok böyle herkesin belki bilemeyeceği yerler söylüyor bana işte. Ama bir türlü tutturamıyor. Bir de bunun üstüne her şeyi akrabalarına bağlıyor. Bodrum'da babaannesinin evi. Innsbruck'ta da diyor ki teyzemlerin evinde çektim diyor. Hatta diyor ki bu model de kuzenim. Ya şimdi niye bu kadar karıştırıyorsun? Niye? Twitter'ın instası var mı? Yok. Çok güzel bir insanmış. Keşke etiketleseydin diyorum. Sosyal medya kullanmıyor diyor. Ne tesadüf. Allah Allah. Sonra diyorum ki tamam Innsbruck'un neresi tam olarak söyler misin? Arkadaş bir adım daha ileri gidiyor ve diyor ki Kitzbühel. Kitzbühel de Innsbruck'ta değil abi bir kere. Innsbruck'a 100 kilometre uzakta bir kayak köyü. Yani arkadaş bana Avusturya'nın Kartal Kayası'nı söylüyor. Ben de ona diyorum ki Allah Allah öyle mi falan. Ama çok zorlamayayım diyorum çünkü benimle konuşmayı bırakmasın. Diyorum ki tamam ben buranın tam olarak neresi olduğunu bulursam bu iş çözülecek. Gidiyorum bu sefer fotoğraftaki binaları analiz etmeye başlıyorum. Çok spesifik bir bina var fotoğrafta. Bunu bulmam lazım. Bunu bulursam bu beni bu mankene götürecek. Bu kadın kim? Öğreniyorum ki o fotoğraftaki bina Moskova Üniversitesi'ymiş. Ama hani orası hem Avusturya hem Bodrum. Belki İstanbul, belki Paris. Her şey olabilir. Beni isim muhabbetine dair oldukça sinirlendiriyor açıkçası. Ve bu benim gerçekten son damlam oluyor diyebiliriz. Şevval'de takdir ettiğim bir özellik. Asla hiçbir işe yarım bırakmaz. Benim yapmayacağımı yapıp Mert Poyraz'la yüzleşiyor.
Kendisine Robert'te olmadığını belirtiyorum. Diyor ki sen benim Robert'le olup olmadığıma nasıl karar getireceksin? Arkadaş çok garip kelimeler kullanmaya başlıyor. Karar getirmek. Ki bunu babama sordum. Bizzat sordum. Babama dedim ki karar getirmek kalıbını kim kullanır? Dedi ki ben bile kullanmam. Sizin yüzünüzde bir kullanma ihtimali yok yani. Sonra birkaç mesaj sonra bravo vallahi diyor bana. Bravo vallahi annemle olan WhatsApp mesajlarınızı aratırsanız 9 kere falan çıkar. Ama annemle yani. Artık bu noktada biz İdil'le şey ediyoruz. Bu galiba hani sapık. Yaşı belli değil. Neden Robert'e takmış? Bütün Robert camiasını niye Instagram'dan eklemeye 6 ay uğraşmış? Düşünün Mayıs'ta açtı bu hesabı hala devam ediyor full time. Ve neden bu kadar uzatıyor? Evet, aklımızda güzel sorular var. Ben buraya daha sonra geleceğim. Mert Poyraz aslında kim? Gerçekten var mı? Kendisini kıstırıyorum da kıstırıyorum. Aptala yatıyor da yatıyor. Yani benimle konuşmaya da devam ediyor ama saçma bir şekilde. Bu nasıl bir karakter? Bu kişiye dair net söyleyebiliriz. Anlamıyorum. Her şey var yani kaba göre şekil alıyor falan böyle ilginç bir karakter. Robert'le olduğunu aşırı ısrar ettiği için ben de diyorum ki tamam çok basit bir soru soracağım o zaman sana. Bu her Robert'in gözü kapalı cevap verebileceği bir soru. İngilizce hocan kim? İdil'le bekliyoruz. Böyle gergin anlar ve stresli dakikalar falan. Ve bu mesaja cevap vermesi çok uzun sürüyor yani. 5 dakika sonra falan cevap geliyor. Miss'tan. Arkadaşın gittiğim her yeri söylemesine ek olarak bir de bunun üstüne artık İngilizce hocamın adını söylüyor. Yani böyle bir falso olamaz. Belki de Mert Poyraz'ın en büyük şanssızlığı çattığı kişinin şevalak olmasıydı. Miss'tan benim hem prep hem 9 İngilizce hocam. Kadınla iç dışız yani artık. Beni büyütmüş falan. Dil hocan kim diyorum. Bu soru onu çok tetikliyor. Çok rahatsız ediyor bu soru kendisini. Çok şahsi algılıyor. Takipten çıkabilirsin diyor. Diyorum niye falan. Neyse cevap vermiyor kısacası bu soruya. Ben de en son çıldırıyorum ve diyorum ki tamam zaten fake olduğunu biliyorum. Bütün fotoğrafların da çalıntı. Sen de Robert'li değilsin. İçimden ölüyorum yani. Artık bu araştırmanın 5. saatinde falan çünkü. Bravo sana diyor. Bunu keşfettiğin gibi. Bravo vallahi. Klavye delikanlı yaparak böyle dalga geçiyor benimle falan falan. Seni niye inandırayım falan diyor böyle. Tam delikanlı. Ben de diyorum tamam inandırmana gerek yok. Arkamda İdil var tabii ki. Kendisinin bunun haberi yok. Diyorum ki hesabını okula bildirdim sahte diye haberin olsun. Onlar gereğini yapar. Çok özgüvenli bir şekilde tamam bekliyorum diyor. Gece 1:30 falan. Konuşma bitti zannediyoruz biz Dil'le. O tamam kapayacağız gözümüzü uyuyacağız falan. Arkadaştan çok ilginç bir mesaj geliyor 5 dakika sonra. Bu öyle bir mesaj ki hani eski sevgiliniz Merkür Retrosu'nda sizi hatırlamış, bir daha hesap sormak istiyor falan gibi. Ha madem bu kadar kendinden eminsin, okulundan olmadığını düşündüğün birinin de biyografi kısmına yazmasını istemiyorsun. Ben kendim kapatayım hesabı, kendince başarında da tatmin ol abla. Burada hala bir Robert Kolej 25 öğrencisi. Rolden çıkamıyor. Arkadaş artık klavye delikanlılığını geçiyor, klavye delisi oluyor. Pazartesi geleceğim yanına ama öyle senin yaptığın gibi rencide etmeyeceğim. İnşallah o zaman da sen robotsun demezsin. Ben bunun sadece bir gözdağı verme olduğunu düşünmüyorum. Bu işin arkasında biraz çılgın bir kimlik krizi olduğunu düşünüyorum. Şevval bunu dediğinde gülmüştüm ama bence şu noktada çok da haksız değil. Geleceğim. Sonra ben bu mesajı bekliyormuşum gibi dünden razı. Diyorum ki olur gel. Eğer gerçeksen sana kahve ısmarlayacağım diyorum. Diyor ki tamam. Diyorum nerede buluşalım? Diyor ki Gul'dun önü iyi. Süper falan hangi teneffüs? Diyor ki 2. Hani zaten bir Robert'in ikinci teneffüs demeyeceği gerçeğini geçiyorum. Bu arkadaş kampüsünde kaybediyor. Bunu biraz daha test etmeliyiz diyorum. O sırada Gul'dun önü benim o dersime uzakmış sonraki. Başka bir yer söyle. Fakat ben bunu söyleyemeden hesabı kapatıyor. O noktaya kadar Robert'le olmadığından %100 eminiz. Ama şimdi böyle söyleyince insan bir emin olamıyor. Ya gerçekten böyle bir 9. sınıfı varsa Mert Poyraz ve biz buna durduk yere siber zorbalık yaptıysak. Bu sırada biz tabii boş durmuyoruz. Ben mazim olan Mistan'a gece 1:36'da mail atıyorum. Hello Mistan. Sizin var mı Mert Poyraz Paşaoğlu diye bir öğrenciniz? Varsa lütfen söyleyin. Teşekkürler, iyi geceler. Sabah 9:30'da cevap. Öyle biri yok. Biz artık bu arkadaşın gerçekten gerçek olmadığına kanıt bulduktan sonra bir sonraki gün Instagram'ıma bir anda bir sürü bildirim gelmeye başlıyor. This message has been unsent by the sender. Böyle arda arda geliyor tak tak tak. Bir tıklıyorum üstüne.
Mert Poyraz'cım açmış hesabı. Bana attığı bütün mesajları unsendliyor. Fakat bilmiyor ki Tükolos'da zaten screenshotlayıp iletişime atmışım. Ben arkadaşın bütün mesajları ama cidden usanmadan en az 100 tane vardır. Unsend etmesini canlı canlı izliyorum böyle dizi izler gibi. Ve iş komiği bu sırada da taksideyim. Yani iş takside başlıyor ve takside bitiyor. Ben böyle dairesel hikayeleri çok severim. Kullanıcı adını değiştiriyor, profil fotoğrafını değiştiriyor, biosundan kamera modelini siliyor. Robert Kolaj 25'i Robert C. nokta yapıyor falan. Paylaştığı bütün fotoğraflardaki kendisinin olduğu iddia eden cümleleri yok ediyor. Mesela işte Japonya fotoğrafındaki kendimizi şurada zannettik cümlesini siliyor, tarihi kaldırıyor falan. Ve insanlara teşekkür ettiği yorumları da siliyor. Mesela İdil'e teşekkür ettiği yorumu silmiş falan. Büyük kalp kırıklığı. Sonra da üstüne beni engelliyor cillop, süper. Ondan sonra ben zaten hani yapacağımı yaptım, görevimi bitirdim. Topu İdil'e atıyorum. Bana atılan topa geçmeden önce biraz zamanla yolculuk yapalım. Biz o pazartesi Şevval'le üşenmedik. İkinci teneffüs ki hiç pratik değildi. Kalktık Gulden'ü, Mert Poyraz, Paşaoğlu avındayız. Bekledik, gelen giden yok. Her şey geçtim. Belki içeriden hoca ismi falan sızdıran Robert'le kankası gelir diye bekliyorduk. Buna rağmen teneffüsümüzü boş harcamış olduk. Poyraz ki geliyormuş. Ben hala geleceğini düşünüyorum. Kesin gelir. Second ahead. Aynen Mert Poyraz. Mertişko Poyrazko neredesin? Kahven hazır hadi. Şimdi olayın bendeki kısmı Şevval'in yaptığı gibi böyle özel dedektiflikten ziyade daha çok aksiyon alma üzerineydi. Malumunuz Şevval dedi ki seni okula şikayet ettim falan. Ben de öğrenci birliğinde olduğum için öğrenci birliğinin Instagram hesabına erişimim var. Mert Poyraz'cığım bizi buradan da takip ediyormuş ki normalde biz bu hesabı okul kuralları gereği okul dışında insanlar alamıyoruz. Yani Mert Poyraz'ın orada olmaması gerekiyor. Ama tabii ki kandırılmışız. Yani durumun aslını öğrendikten sonra kendi halinde de bırakabilirdik. Kendi kendine takılsın, Robert'liymiş gibi davransın, ne olacak? Yani Mert Poyraz çok uzun süredir aktif olarak bir Robert öğrencisi gibi davranıyor. Öyle ki kendi döneminden RC25 insanlara yazıp aha ben Galatasaray'dan nakil geldim ya vesaire diyormuş. İddia ettiği kişi olmadığını kanıtlayabilecek en kesin gruba böyle şeyler yazması gerçekten çok şaşırtıcıydı benim için. Diğer üst dönemi insanlara da ben dahil böyle işte şiirleriyle ilgili şeyler yazıyor. Bir tanesinin kitap hesabı var, ona cevap vermiş vesaire. Robert'te okuduğunu iddia ettiği kitapları konuşuyor falan. Bana da 2 hafta önce, 3 hafta önce artık her neyse dedi ki okulda görüşelim. Şimdi tamam, kendi dönemindeki insanlar sen kimsin ya diye soruyor. O şekilde başlıyor diyalog ama niye üst dönem insanlara durduk yere böyle şeyler yazdığını aklım ermiyor yani. Yani tamam, ne olacak? Birinin internette Robert'li değilken Robert'liymiş gibi davranmasının ne gibi sıkıntıları olabilir? Şöyle, bilirsiniz malum bizim okul çeşitli çevrelerce güzel bir haber kaynağı. Manşetlerde adımızı görmek gerçekten ilgi çekici olabiliyor. Bu nedenle bir nevi ajanlık yapıp hani Robert'lerin hesaplarına gireyim, aa bakın Robert'ler ne paylaşıyor diyerek içerik çıkarayım diyen birileri olabilir. Çünkü yani sadece ana hesaplarımızı da takip etmiyor Mert Poyraz. Ben ve birkaç arkadaşımın da daha az seçici geçirgen kişisel özel hesaplarını da takip ediyor. Öyle olunca ben mesela UV Progression'da gidip saçma sapan şeyler paylaşıyorum. Olayın aslında öğrendiğimiz gün ben UV Progression'a Euro ile ilgili bir şey atmıştım. Ona cevap filan verdi. Yani böyle bakıldığında biraz tehlikeli olabilir bu açıdan. Bir başka ihtimal ise Robert'liymiş gibi davranıp saçma sapan şeyler atarsa üçüncü partiler tarafından aha bakın Robert'ler ne paylaşıyor tadında haberler yapılabileceği. Yani her türlü bu kimlikte sahtecilik diyeyim ben size bizim için riskli olma ihtimaline sahip. Yani bunların yanında şahsi gıcıklık da var tabii. Baya. Şimdi bilirsiniz öğrenci birinin aslında yetki olarak çok bir gücü yok. Bir yaptırım yapamıyor genellikle. Ama tabii ki Mert Poyraz Robert'le olmadığı için bunun haberi yok. Öyle olunca biz de kendi adımıza okulumuzun adını korumak için Mert Poyraz'a ufak bir bildiride bulunduk. İlgili kişiye. Instagram üzerinden Viewfinder of Me, önceden Always Now, kullanıcı adı hesabınız ile ilgili gelen şikayetleri takiben hesabınız üzerinden Robert Kolej öğrencisi olma iddiasında bulunduğunuz tespit edilmiştir.
Mert veya Mert Poyraz Paşaoğlu olarak tanıdığınız şahsınızın kurumunuzla herhangi bir bağlantısı olmadığı gibi hesabınızda şahsınıza ait olmayan paylaşımlarda bulunduğunuz gözlemlenmiştir. Paylaşımlarınızın ve öğrenciler ve bildiride bulunan diğer partiler ile yazışmalarınızın tam ve yanıltıcı faaliyet durdurulmadığı sürece güncellenmeye devam edecek olan kayıtları tutulmaktadır. Hesabınızdan Robert Koleji ile ilgili bütün içerik, görsel, söylem ve yorumları kaldırmadığınız takdirde okulumuz ile ilgili tarafınız tarafından yapılmış usulsüz iddia ve paylaşımların kaldırılması adına gerekli işlemler yapılacaktır. Biraz dramatik. Mesajı gördü. Bunun üzerine profilinden Robert C yazısını kaldırdı. Yine internetten bulduğu Gould fotoğrafını sildi, arşivledi ve ondan sonra hesabını kapadı. Tabii hoca durum yapıştırmış ya. 1-2 gün sonra tekrardan açtı tabii ki. Öğrenci birliği hesabını da engelledi ama tabii ki bilmiyor ki bunu aslında ben yaptım. Ben ana hesabını hala takip ediyorum vesaire. Hani o kadar fazla Robert Lee'yi ikna edip kendisini takip ettirmiş ki hepimizi tek tek engellese yine içeriden tanıdık birini buluruz yani. Şimdi Mert Poyraz Robert Lee'lik iddialarına artık devam etmediği için çok ellemedim. Eski birkaç gönderisini arşivden çıkardı. Yeni fotoğraf postu falan attı ama tabii artık ben çektim falan yapmıyor. Arada böyle aktivizm falan yapıyor, helal olsun ama şimdi böyle olunca yani insan sorguluyor. Amacın ne senin, ne yapıyorsun yani? Mayıs'ta başlayan bu planın asıl amacı neydi? Neye varmak istiyordu? Sorabileceğimiz çok fazla soru var. Mert Poyraz'ın kim olduğu ile ilgili bol spekülasyon var. Bahsettiğimiz gibi Robert karşıtı, art niyetli bir insan olabilir. Ne bileyim, Robert'e girmek isteyen, kafasında hayal kurmuş olan bir liseye geçmemiş ortaokul öğrencisi olabilir. Bir arkadaşın teorisine göre de bizim okul yönetiminden birisinin gizli hesabı vesaire. Hesabı geri açınca ben de biraz araştırma yapayım dedim. Takip ettiği insanlara bakmaya başladım. Olay bayağı ilginçleşti. Mert Poyraz'ın takip ettiği insanların çoğu kız. Liseli kızlar. Arada üniversiteli de var ama çok büyük bir çoğunluğu kız. Sadece Robert değil, her türlü liseli kızı bulup takip etmiş bu arkadaş. Şimdi böyle olunca sapık yaşlı bir amca olduğu ile ilgili teori biraz güçleniyor. Ama ben hala ikna olmamıştım. Gittim en aşağılara, çok fazla kişiyi takip ettiği için aşağılara indikçe kronolojik sıralanmaya başlıyor. İlk kimi takip ettiysen daha aşağıda çıkıyor vesaire. En aşağıya indim. İlk takip ettiği insanları analizlemeye başladım. Hesabı açar açmaz ilk takip ettiği insan Yiğit Poyraz diye bir kişi. Benim en büyük eksikliğim Survivor izlememekmiş. Öğreniyorum ki bu şahıs bir Survivor yarışmacısı eskiden. Mert Poyraz da onu çok seviyor anlaşılan. Çünkü ondan sonra takip ettiği insanlar Yiğit Poyraz'ın akrabaları, Yiğit Poyraz fan hesapları vesaire. Yani ismindeki Poyraz kısmı da ondan geliyor diye düşünüyorum. Bayağı idealize etmiş yani. Kendisiyle çok özdeşleştirmiş falan. Neyse, Yiğit Poyraz fanlığının aralarında bir iki tane TYT, AYT, YKS çalışma, study blog falan hesapları takip ediyor. Böyle olunca yaşlı bir amca değildir yani, niye takip etsin? Çocuk da değildir. LGS hesabı takip eder o zaman. Demek ki bizim yaşlarımızda bir insan. Ne çok yaşlı ne çok küçük. Düşünüyorsun, niye Robert, neden? Bakıyorum, biraz daha kaydırıyorum işte. YKS, Yiğit Poyraz, YKS falan böyle takip ediyor baya. Bir tane Robert'i takip etmeye başlıyor ve ondan sonra bir Robert'i takip evresine giriyor. Çoğu kız ilk başlardaki. Bütün bulabildiği Robert'leri, mezun veya şu anki öğrenci, hepsini takip ediyor. Daha da ilerleyen vakitlerde başka okullardan da aralara serpiştiriyor. Tekrar ediyorum, çoğu kız. Çok ilginç gerçekten. Neyse, belgesel için evi Mert Poyraz screenshotlarıyla süslerken Nil geliyor, diyor ki ne yapıyorsun? Ev arkadaşım kendisi. Diyorum böyle falan, olayı anlatıyorum. Konu Yiğit Poyraz'a geldiğinde diyor ki o şey değil miydi ya, bu Survivor'a katılan eski Robert'le. Şimdi o böyle deyince bir anda beynin fiziksel olarak genişlediğini hissediyorum falan. O kadar mantıklı ki Mert Poyraz kendisini bu adamın hayranlığına o kadar takmış ki adamın gittiği liseye, gittiğiyle ilgili bir kişilik yaratmış. Şevval'e arıyorum, haber veriyorum, diyorum böyle falan filan, çok mantıklı her şey artık. Şevval diyor ki ben bunu biliyordum, diyorum niye söylemiyorsun? Dönüp baktığımızda bütün parçalar yerine oturuyor. Mert Poyraz rastgele bir YKS öğrencisi olduğunu tahmin ediyorum. Yiğit Poyraz hayranı. O kadar hayranı ki sahte isminde Poyraz lafını ondan alıyor. Bunun üzerine yetmiyor. Adamın gittiği liseyle ilgili biraz takıntılı bir şekilde bütün bir internet kişiliği yaratıyor vesaire. Mert Poyraz Paşaoğlu. Umarım iyisindir. Kendisini takip ediyorsanız fotoğrafların özgün olmayabileceğini ve aslında okulumuzun bir öğrencisi olmadığını göz önünde bulundurun ama istediğinizi yapmakta özgürsünüz tabii. Kendisinde bir art niyet olduğunu düşünmüyorum ama büyüleyici bir şekilde ilginç bir tip. Sevgiler Mert. Görüşmek üzere. Hayran olduğun insan gibi olmak yerine kendin olursan söz veriyorum daha mutlu olacaksın. Söz, İdil sözü, Uğur Pergüş'ün sözü.
Hesaptan da attım seni. Bunu görmeyeceksin muhtemelen. Bay bay. Allah'ım ya. Mert Poyraz. Belki duyuyordur abi. Mert Poyraz. Kardeşim. Gerçekten buluşalım ha. Ben sana kahve ısmarlayacağım. Bu kadar mı? Valla. Tehdit etmeyecek misin? Hayır. Öpüyorum kahve seni. ısmarlayacağım. Öpüyorum seni. Berk Poyraz.